Sultan Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, sağ olun. Tarsim ve Teksoft'un işbirliği ne kadar mutludur ki 2012 yılından bugüne devam ediyor. Bizimle Teksoft'la olan işbirliklerinizin nasıl başladığı, ihtiyacın neden kaynaklandığını biraz paylaşabilir misiniz? Tabii. Teksoft'la tanışmamızdan önce ihtiyaçlarımızdan bahsetmek belki daha doğru olabilir. Şirket ilk başladığı zaman daha küçük bir şirketti ve giderek büyüyordu. Her başlayan yeni personele bir telefon vermeniz gerekiyordu. Bu giderek bizde kablolamada bir problem ve yönetiminde bir problem olmaya başladı. Devamında yeni başlayan personelin ses kayıtlarını alma yine bir problem. Yine benzer şekilde Türkiye genelinde farklı 8 lokasyonda bölge müdürlüğümüz var ki geçen yılda 11 bölgeye çıktı bu. Her bölgede lokal santraller vardı. Lokal santrallerde numaralar vardı. Bunların takipleri, faturaları, o bölgelerle görüşmeler hepsi bize bir maliyet olarak yansıyordu. Oysa ki bizim bölgelerle olan bir data bağlantımız vardı, bir MPLS yapımız vardı. Dahiller arttıkça yine santral tarafında ilave lisanslar geliyordu. Bütün bunları düşününce acaba yeni bir santrale geçsek mi sorusu geldi. Biraz kurum olarak yerel firmaları destekleme gibi bir şeyimiz var. İlk tercihimiz yerel firmalar oluyor. Bu anlamda birkaç tane yerel firma ve ürünlerini inceledik. Bir başka özelliğimiz de ürünleri denemeden almak istemiyoruz. Bu anlamda yaptığımız denemelerdeki Teksoft'un ürünü yaklaşık 4 ay boyunca bir teste tabi tuttuk. Merkezdeki kullanıcılar ve bölgelerde birer tane kullanıcılarla beraber bu testten olumlu sonuç aldık. Devamında da ürüne geçmeye karar verdik. Geçiş süresinde de zaten herhangi bir işlem de yapmadık. Çünkü zaten testi aslında prod'da yapıyor olduk. Devamında ürünü sadece santral olarak kullanmak istemedik aslında. Farklı özelliklerini de kullanmaya başladık. Belki de ilk başladığımız özelliği şuydu. Müşterileri veya eksperleri ararken sürekli uygulamanın içine numarayı bakıp tuşluyordunuz. Burada da hem zaman kaybı hem de hatalı numaralar tuşlama oluyordu. Onun yerine kendi yazdığımız bir uygulamayla bir entegrasyon sağladık ve kullanıcılarımız, sistemimizi kullanan kişiler herhangi bir numarayı, müşteriyi, eksperi aramak istediği zaman otomatik olarak uygulamanın içindeki bir linke tıklayıp daha iyisinden konuşmaya başladı. İlk verimli olarak kullanmaya başladığımız dönem bu oldu. Santrali geçtikten sonra bölgedeki numaralarımızı taşıdık ve o numaraların bir kısmını kapattırdık. Devamında tek noktadan, merkezden iletişim olduğu için bütün ses kayıtları zaten merkezi olarak tutulmaya başlandı. Tek noktadan görüşme yaptığınız için otomatik olarak operatör tarafında pazarlık için bir gücünüz elde edildi. Santralin yazılımsal IP tabanlı olması sebebiyle ekstra bir donanım ihtiyacınız yok. Sanal platformda çalışıyor. Dolayısıyla yedekleme, yedekten geri dönme gibi problemler de zaten ortadan kalkmış oldu. Herhangi bir kablolama ihtiyacınız yok çünkü her masaya zaten bir data kablosu gittiği anda otomatik olarak telefonda bitmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teksoft'u santral olarak kullanmanın yanı sıra bildiğim kadarıyla özellikle sahadaki eksperlerinizle iş atamaları noktasında da bir entegrasyon ve bir arama yöntemi olarak kullanıyorsunuz. Biraz o yapıdan bize bahsedebilir misiniz? Şirketin asıl faaliyet alanı hasar operasyonu. Sigortacılık yapıyoruz, doğru. Üretim kanalımız genelde acenteler ve sigorta şirketlerinden geliyor. Bizim asli olarak sahada hasar operasyonu yürütüyoruz. Hasar operasyonu da farklı branşlarda hasar operasyonu yürütülüyor. Açık alan, bitkisel dediğimiz sera ve hayvanat branşı, büyükbaş, küçükbaş, arıcılık gibi farklı branşlarda hizmet veriliyor. Açık alandaki hasarların bekleme süreleri var ki genelde bir süre bekletilmek tercih ediliyor. Çünkü hasarın gerçek etkisini görmek için bir süre beklemesi gerekiyor. Fakat hayvanat branşında büyükbaş, küçükbaş gibi branşlarda hasara bir an önce müdahale etmeniz gerekiyor. Bu nedenle de görevlendireceğiniz eksperlerin görevi kabul ettiğinden ve oraya gittiğinden emin olmanız gerekiyor. Bu nedenle
hayvanat branşındaki görevlendirme yapılmadan önce mutlaka eksperle karşılıklı teyitleştiriliyordu. Bu da merkezdeki operasyon birimi tarafından yapılıyordu ve bu operasyonda 2 arkadaş görevliydi. Sürekli eksperleri arayıp onlardan uygunluk alıyordu. Yoğun hasar durumlarında yetişememeleri sebebiyle hasar tespitlerinin gecikmelere sebep oluyordu. Biz de Teksof yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonucunda üzerindeki IVR yazılımını kullanabileceğimizi öğrendik. Ve geliştirdiğimiz bir IVR yazılımıyla beraber artık atamaları kendi uygulamamız üzerinden yine yaptığımız bir entegrasyonla santrale yaptırıyoruz. Böylece operatör herhangi bir arama vesaire yapmıyor. Sistem ilgili lokasyonu ve poliçe ve diğer bilgileri ekspere okuyor. Yine santralin üzerindeki TDS özelliğini kullanarak okuma yapıyor. Eksper görevi kabul ediyorsa zaten ilgili sigortacılık paket yazısındaki kayıtlar düzenleniyor ve eksper de sahaya tespitine gidiyor. Şu anda gelinen noktada bir ileriye daha geçildi. O da şöyle: eksper atamaları artık seçilen eksperi de sistem kendisi otomatik olarak seçiyor. Performans puanına, uygunluğuna, izin durumuna, geçmiş dönemdeki aldığı işlere göre, hasar tespitlerine göre bir atama yapılıyor. Bir sonraki aşamada şöyle bir şey planlanıyor. Açık alandaki hasarlarda farklı bölgeler arasında eksper kaydırılması yapılıyor. Yine eksperlerin uygunluğunun seçilmesi gerekiyor. Çünkü siz Giresun'dan bir eksperi Manisa'ya veya Manisa'dan bir eksperi Tekirdağ'a gönderiyorsanız önce ondan uygunluk almanız gerekiyor. Uygun olmayabilirler. Yine bu da aynı şekilde IVR sistemi üzerinden yapılıyor. Şu anda testlerine başlandı. 2018'de aktif olarak kullanılması planlanıyor. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Kurmuş olduğunuz, daha doğrusu otomatize etmiş olduğunuz bu eksper sürecinin, atanma sürecinin yönetimi tarafına bakarsak, sistemin bu noktada artı olarak sağladığı bazı avantajlar var mıdır size? Şu anda orada görevli olan 2 tane arkadaş farklı birimlerde farklı görevlere kaydırıldı. Sistem kendisi zaten bunu otomatik olarak yapıp eksperlerden geri dönüşleri de kendi içinde zaten logladığı için herhangi bir durumda geriye dönük olarak hangi eksper aranmış, ne cevap vermiş gibi kayıtlar da elimizde oluyor. Bu da şeffaflık konusunda bize yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.